Thing is, I cannot watch YouTube at the same time. Tamam, yayındasınız. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. I cannot watch YouTube at the same time. Tamam, yayındasınız. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Martin, we can get started. Okay. Well, welcome everyone Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. who's watching us live Martin, this we can get started. Tuesday evening or watches this recording. Very excited to have you here. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi burada görmekten bir salı akşamı memnunum. And we're tonight talking about one of my favorite topics, which you can read here on the screen. Sanem will read. Martin, can you hold on for a second? The sound is very delayed. Yes, I hear the YouTube somewhere in the background. Yes, unfortunately. Okay. Can you turn off your YouTube? Or I maybe did. Bilal needs to turn it off. Yeah. I turned off the YouTube. Okay. Okay, we can continue now. So if you just read my favorite topic on the screen. Benim en sevdiğim konu bu. O hayat amacınızı yaşamanızın insanlık açısından neden önemlidir? En sevdiğim konu başlığı. So this question was asked of me a few months ago, probably somebody wrote and said, is it important, or why is it important, or is it important that I live my purpose? Bu soru bana birkaç ay önce soruldu. Şu şekilde soruldu. İki türlü de olabilir. Hayat amacımı yaşamam önemli mi? Veya bu neden önemli? And I thought a little bit about that. And as you may know, I wrote a very big fat book about sex, purpose, love. And the purpose part is the biggest part of the book. So. Ben bunu biraz düşündüm. Bir de kitabımı biliyorsunuzdur. Bayağı büyük, kalın bir kitabım var. İsmi Sex, Purpose, Love ve bu purpose dediğimiz amaç kısmı aslında kitabın en büyük bölümünü kapsıyor. And I realized that it doesn't probably matter for this person if he or she lives his or her purpose. Aslında bu kişi için hayatının amacını yaşayıp yaşamadığının önemli olmadığını fark ettim. But I realized that it may most likely matter for everybody else. Ama diğer hemen hemen herkes için bunun önemli olacağını düşündüm. So last week I developed a pretty terrible ear infection. Geçen hafta oldukça kötü bir kulak iltihabı geçirdim. And I was able to go to a clinic and see a doctor there. Ve bir doktora gittim, bir hastaneye gittim, doktoru görebildim. And I assume he felt that it's his purpose to become a doctor. Ve de orada hani bu kişinin amacının doktor olmak olduğunu hissettim. And then I thought, I'm really grateful to his mother and his father that they lived their purpose in conceiving a child. Ve annesine, babasına da çok müteşekkir hissettim kendimi. Onlar da kendi hayat amaçlarını gerçekleştirerek bu kişiyi dünyaya getirmişler. So if they would not have lived that purpose, I could not have seen him to help me with my ear. Eğer bu anne ve baba hayat amaçlarını yerine getirip bu çocuğu dünyaya getirmemiş olsalardı, ben de bu doktoru göremeyecektim. And so he wrote me a prescription. Bana bir reçete yazdı. And I walked in my Adidas sneakers, my shoes. Adidas spor ayakkabılarımla yürüyordum. And as I walked, I remember I saw a documentary about Adi Dassler and his brother.
Ve yürürken de Adidas'la ilgili bir belgesel izlediğimi hatırladım. And he invented the running shoe. He felt very passionate about making a running shoe. Ve bu iki kardeşin, Adidas yaratan iki kardeşin de koşu ayakkabısı yaratma konusunda ne kadar tutku dolu olduğunu hatırladım. Right? And his brother later started the company Puma. So they were brothers, Adidas and Puma. Daha sonra abisi Puma markasını yarattı. Aslında Adidas ve Puma iki kardeşti. So I could comfortably walk to a ikchame pharmacy. Eczane. Eczane. Ve bu ayakkabılar sayesinde eczaneye rahatça yürüyebildim. Right? And get penicillin. Ve Not penicillin, antibiotics. Penisilin değil, antibiyotik alabildim. And somebody years ago lived their purpose inventing antibiotics. So I was very grateful to this person. Ve yıllar önce birisi hayatın amacını gerçekleştirerek antibiyotiği bulmuştu ve ben bu kişiye de çok müteşekkirim. And then there was the pharmacist who trained and sold it to me. And you know where I'm getting there, right? There were so many people involved living their purpose that served me, right? That helped me. Tabii aynı şey eczacı için de geçerli. O da hayat amacını gerçekleştirip bir sürü eğitimlerden geçtikten sonra eczacı oldu. Buradan nereye varmak istediğimi anlıyorsunuz. Yani bir sürü insan hayat amacını gerçekleştirerek bana yardımcı oldu. So if you think a little bit about this life that we are privileged to live. Bu hayatı yaşama şansına sahip olduğumuzu düşündüğünüzde and maybe you have a lot of things to complain about and there's a lot of things that you see as being wrong in the world. Yani belki şikayet edeceğiniz çok şey var veya hayatla ilgili, bu dünyayla ilgili bir sürü şeyin yanlış gittiğini düşünüyor olabilirsiniz. But overall, we are the luckiest people who have ever lived on this planet. Ama tamamına baktığımız zaman biz bu gezegende yaşayan en şanslı insanlarız. Every one of you and me, we would be shocked if we would be transported back 100, 200, 300 years ago and see all the suffering and all the hardship and brutality around us. Yani aslında biz bugünden 100 sene, 200 sene, 300 sene sonra geriye gitmiş olsak o dönemdeki şanssızlıkları, zorlukları ve acımasızlıkları gördüğümüzde şoka girerdik. And the reason why we can enjoy these comfortable lives that no generations before us could live was because people lived their purpose. Ve aslında insanlar kendi hayat amaçlarını yaşadıkları ve bunları gerçekleştirdikleri için biz bugün bu rahat hayatı yaşıyoruz. 100 sene önce insanların yaşayamadığı bu rahatlığı yaşıyoruz. And so I think it matters that I live my purpose to pay it forward to others. Sorry? Or to pay it forward, to pass it on to others, you know. I think it's my obligation. It's important for me to do that. Benim için önemli olan veya benim şu andaki borcum da şu, ben de bu bilgimi ve yaşantımı bir sonraki nesillere aktarabiliyorum. And it's not important for you that you live your purpose. It's important for other humans that you live your purpose. Yani aslında kendiniz için yaşam amacınızı yerine getiriyor olmanızın çok bir önemi yok. Yaşam amacınızı yerine getirmeniz diğer insanlar için önemli. And so I want to show you a little bit what my thinking is around purpose. And of course you can form your own opinion. Ben şimdi size biraz bu amaçla ilgili benim fikirlerim, düşüncelerim ne, onu biraz göstermek istiyorum. Ama tabii ki siz de kendi görüşlerinizi oluşturursunuz. So these are the things that you will benefit from if you live your purpose. And of course, none of these things may matter to you, but I wanted to show them to you anyway.
Eğer hayatınızın amacını gerçekleştirirseniz, amacınızı yaşarsanız bu aşağıdakilerden fayda sağlayacaksınızdır. Bunlar sizin için önemli olmayabilir ama ben yine de bunları sizinle paylaşmak istiyorum. And as you see, they're all based in research. Bunların tamamı araştırmalardan geliyor. Araştırmalarla bulunmuş. And Sanem will read them real quick for you. Şimdi ben size hızlıca bunları okuyayım. Amacınızı yaşadığınız zaman 7 yıla kadar daha uzun yaşayın. Memnuniyet deneyiminde %42 artışa sahip olun. Alzheimer hastalığının olası başlangıcını Yeah, 240. %240 azaltın. Depresyonla daha etkin mücadele edin. İnme ile ölüm oranını %72 azaltın. Bereket deneyiminde %47 artışa sahip olun. Sevgiyi hissetme deneyiminde %31'lik bir artış bildirin. Uyumsuzluk zamanlarında anlam artışını deneyimleyin. And I think the last one is particularly interesting in our times of world pandemic. Ve bu dünyadaki pandemi sırasında olduğumuz, yani pandemi içerisinde olduğumuzu düşünürseniz en son madde aslında bizimle oldukça ilgili. Because we can live our purpose almost in any hardship situation. Right? The purpose never goes away or changes. We can always apply it. Amacımız hiçbir zaman yok olmuyor veya değişmiyor. İçinde bulunduğumuz durum ne kadar zor olursa olsun, ne kadar zorluk içerisinde yaşıyor olursak olalım, hala amacımızı yerine getirebiliriz. And so here's an image just that the world needs you. Or needs Bu us. bir dünyanın size ihtiyacı olduğunu gösteren bir resim. And in my teaching, I differentiate between biological purpose and transcendental purpose. Ben kendi eğitimlerimde biyolojik amaç ve yükselme amaçlarını ayrıştırıyorum. And maybe you can just read these words real quick. From the bottom to the top, yeah? They're all the same, Okay. except for the last one. Okay. Şimdi ben size bunu okuyacağım. Ben aşağıdan yukarıya doğru mu okuyayım diye sordum. Hiç fark etmez nereden başladın. Hepsi aynı. Sadece en sonu farklı dedi. Beslen, hayatta kal, üre, yaşam kalitesi. Her biri aynı şeyi söylüyor. Beslen, hayatta kal, üre, yaşam kalitesi. Ve en sonunda neler dönüyor yahu? Yeah. Neler dönüyor yahu. Yahu. Right? Yes, We are what's the going only on? species who thinks, what is this all about? Aslında yani ne oluyor, neler dönüyor diyebilen tek tür biziz. It's not that complicated. Ve de o kadar da karmaşık değil. Right? And I think it's important that we see this as part of our purpose, because without humans being born, humans cannot live their purpose. You first need to be born in order to live your purpose. Tabii ki amacımızı yaşayabilmemiz için öncelikle doğmuş olmamız lazım. İnsan cinsi doğmadan amacını yerine getiremez, amacını gerçekleştiremez. Of course, maybe some people, they so clearly know what their purpose is and it occupies all their life that maybe they don't have the space to give to father children or give birth to children. Bazı insanlar için hayat amaçları o kadar nettir ve o kadar belirgindir ki onların zaten bütün hayatını kaplamaktadır o amaç. Ve bu kişilerin de bazen çocuk sahibi olmasına gerek yoktur veya onu olacak durumu, imkanı olmayacaktır. And so you can just read this real quick. This is a little bit more scientific. Bu birazcık daha bilimsel. Biyolojik amaç zorunlu. 1. Hayatta kalmak, yemek, metabolizma. 2. Üreme. 3. Gruba aidiyet. 4. Teritoryalizm, yani alana sahip çıkma. 5. Rekabet, işbirliği. 6. Hayat kalitesi arayışı. And unfortunately, more and more people, they live their number one purpose.
They survive. Daha fazla insan maalesef bu bir numaralı amacını yerine getiriyor. Yani hayatta kalmaya çalışıyor. And then mainly they live number 6 purpose to have a luxurious, happy life. Ve altıncı amacı ise daha çok lüks ve rahat bir hayat yaşama olarak görüyor. So they're not paying it forward what thousands of generations before them have done, so they could be born into this world. Aslında siz yani bu binlerce nesil öncesinde ödenmiş bir şey. Onlar bu dünyaya gelmeseydi siz de gelip o hayatı yaşayamayacaktınız. So they're not forming families, not having children, and not passing on their genetic material and their values to future generations. Onlar geçmiş nesiller üreyip kendi genetik yapılarını, kendi değerlerini bir sonraki nesillere aktarıyorlar. And there are two main problems with this. Bununla ilgili iki temel problem var. One is that all existence is basically built out of what we call holons. So from atom, molecule, hücre, doku, organ, insan. Did I say it right? Yes. Yes. So you said the whole, can you repeat that? Please? All existence Tüm varlığımız is built out of what we call holons, things that build on top of each other. Tüm varlıklar birbirinin üstüne inşa edilerek oluşuyor. Bunlar Right. işte atom, molekül, hücre, doku, organ, insan. Right? That's what our body, simply put, is made out of. Little parts that form bigger parts, and these bigger parts form bigger parts until there is a human being. Yani vücudumuzda da aynı şekilde çok küçük parçalar bir araya gelerek, üst üste bir araya gelerek insan dediğimiz organizmayı oluşturuyor. And then you see here in Kapsama, there's many atoms at the bottom. Kapsama dediğimiz şeyi görüyorsunuz burada. Altta pek çok atom var. And then fewer molecule. Daha az sayıda molekül var. And fewer organs, and then at the top is one human. Ondan daha az sayıda organlar ve yukarıda da sadece bir tane insan var. And then ideally this continues like here, that two humans become a couple, çift. İdeal olarak bu şu şekilde devam ediyor. İnsanlar bir çift haline geliyorlar. And the couple forms aile. Bir çift bir aile oluşturuyor. Topluluk. Ailelerde toplulukları oluşturuyor. Toplum. Topluluklar toplumu oluşturuyor. İnsanlık. Toplumlar da insanlığı oluşturuyor. So it's also like a triangle, like at the bottom, right? This would be natural. Bu da alttaki gibi aslında bir üçgen ve bu doğal. And this is how humanity functions best, when societies look like this. Ve toplumlar bu şekilde gözüktüğü zaman insanlık olabileceği en iyi şekilde işlevini sürdürebiliyor. But now with more and more people not having children, or only one child maybe. Şimdi daha çok insan çocuk sahibi olmuyor veya belki tek çocuk sahibi oluyor. This shifts like this from the triangle to this form. Bu üçgenin şekli değişiyor ve yukarıdaki formu alıyor. Still many people, single people. Hala tabanda pek çok bekar insan var. Some couples. Bazı çiftler var. But often no children, no family. Çoğu zaman bir aile yok, çocuklar yok. And then community becomes more old people, older people, single people. Ve topluluk artık daha fazla yaşlı insanlardan veya bekar insanlardan oluşmaya başlıyor. And then of course you still have nations and humanity
which is Ama getting bigger, right? Ama tabii hala toplumlar, milliyetler var ve insanlık var. Bu da hala daha da büyüyor. And we're not going into the details, but very simply put, these societies often then crash because you need a lot of government, you have a lot of single people, and no social structure in the middle. Bunun çok detayına girmeyeceğim ama böyle bir durumda artık toplum bir şekilde çökmeye başlıyor. Çünkü altta çok fazla bekar insan var, üstte çok fazla hükmeden hükümetler var ve bunun arasında insanlık sıkışıyor. And we know there is more depression, more substance abuse, more illness, just many problems, more poverty developing when we go from here to here. Ve o ilk üçgenli modelden buraya geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Daha fazla depresyon, daha fazla uyuşturucu madde kullanımı, daha fazla hastalıklar ve fakirlikler oluşmaya başlıyor. And the other problem, the second one, İkinci problem ise is that when we look at research, people who are at earlier stages of development, who think more simplistic, araştırmalar şunu gösteriyor, o gelişmelerinin daha erken seviyelerinde olan, daha basit düşünen insanlar, they usually have more children than people who are in later stages of development, e, who are more taught. gelişimlerinin daha üst seviyesindeki insanlara göre daha fazla çocuk sahibi oluyorlar. Who are more tolerant, more loving, more compassionate, Daha toleranslı, daha sevecen, daha şefkatli, more understanding. daha anlayışlı. Right? They have typically fewer children than people who are less loving, less democratic, less understanding, etc. Bu insanlar less educated. Daha az eğitimli, daha az sevecen, daha az şefkatli insanlara göre çok daha az sayıda çocuk sahibi oluyor. And so throughout human history, this, I cannot point to it. I think this top part here, do you see my mouse? I'm not sure if Yes, you see. I do. Mm-hmm. You see? So this part used to move to the right throughout human history to more evolution, human evolution. İnsanlık tarihi boyunca buradaki düz çizgi halinde, yani kesik çizgi olmayan, devam eden çizginin tepesindeki yer gittikçe daha sağa doğru kaymaya başlıyor o insan evriminde. And now for the first time in human evolution, it stops and it's most likely moving backwards. So we get devolution. Ve insan evriminde belki ilk defa bu çizgi sola doğru kaymaya başlıyor. Yani ilk defa durdu veya sola doğru giderek azalıyor. So these are two problems with the not living our biological purpose. Biyolojik amacımızı yerine getirmediğimiz zaman karşımıza çıkan iki problem bu. Now we come to our second purpose. Şimdi ikinci amacımıza geçiyoruz. And I call this transcendental purpose. Ve ben buna aşkın yüce amaç diyorum. And people have given many different names that Sanem can read real quick. Bunlara insanlar pek çok isim verdi bu aşkın yüce amaca. Evrensel amaç, otantik amaç, evrimsel amaç, ruhsal varlığın amacı, gerçek amaç, ulvi amaç, yegane amaç ve ruhsal amaç. Yeah. So this is all fine to use any of these terms. I just use one word, transcendental. Bu terimlerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Ben transendental, yani aşkın yüce amacı kullanıyorum. And so that means many other people had this idea of a transcendental purpose. They just gave it different names. Yani aslında pek çok insanda bu aşkın yüce amaç fikri oluşmuştu, vardı. Onların hepsi farklı isimler vermişler. And this yüce amaç, yes, bu yüce amaç always has one or
one or more of these qualities, Sanem will read. Bu yüce amacın bu aşağıdaki özelliklerden en az bir veya daha fazlasına sahip olduğunu düşünüyorum. Bir iyi, iki doğru, üç güzel, dört fonksiyonel. And usually about 10% of the population awakens and lives this yüce amaç. Ve genelde nüfusun yaklaşık %10'u bunun farkında, buna uyanmışlar ve bu amaç doğrultusunda yaşıyorlar. And these are the people who allow us to enjoy life that we do. Ve aslında bu insanlar bize bu hayatın keyfini yaşamamıza fırsat tanıyor. Bu şansı bize veriyor. Like with more goodness, more truth, more beauty, more functioning. Daha fazla iyilik, daha fazla doğruluk, daha fazla güzellik ve daha fazla işlevsellik. And you get the idea, right? When you go to the refrigerator, you have cold food. If you look at your computer, somebody developed software and electronics, right? You go to the doctor. Whenever you enjoy life, you listen to music, you look at a painting, you look at nice architecture. Lots of Aslında words. hayatın keyfini çıkardığınız her anda bu geçerli. İşte buzdolabına gidiyorsunuz, birisi o buzdolabını yapmış veya bilgisayarınızı açıyorsunuz, birisi o programı yapmış. Doktora gidiyorsunuz, doktor sizi sağlığınıza kavuşturuyor. Veya bir işte güzel bir binayı görüyorsunuz, mimarın amacını gerçekleştirmesi. Veya güzel bir resme baktığınızda keyif alıyorsunuz, yine o resmi yapan sanatçının amacını gerçekleştirmesi gibi. Bütün bunlar bizim hayattan daha çok keyif almamızı sağlıyor. Yeah. And so we could go on and on. You read a book, you watch TV. Yani bunu böyle çoğaltabiliriz. Televizyon seyredersiniz, kitap okursunuz gibi. So think about it. Whatever makes your life enjoyable, there were people who lived one or more of these qualities to create all this around us. Yani hayatınızı keyifli hale getiren her şeyde aslında hayat amacını gerçekleştirmiş insanlar var ki bu yarattıklarıyla sizin hayatınızı daha keyifli hale getirdiler. And with this I mean everything man-made. Of course there is nature, which God made or something else made. Tabii ki ben hani insan yapısı olanlardan bahsediyorum. Öte tarafta bir doğa var. Bu Tanrı'nın veya neye inanıyorsanız onun yarattığı bir doğa. And so you can ask yourself, you as a human being, do you want to be part of humanity that creates more goodness, truth, beauty, functionality? Ve burada hani kendinize sorabilirsiniz. Ben daha çok iyilik, doğruluk, güzellik ve işlevsellik yaratan bir insanlığın parçası olmak istiyor muyum? And there's a wonderful movie which we will watch next Tuesday in English. So if you speak English, you can send me an email. We will invite you. Çok harika bir film var. Önümüzdeki hafta seyredeceğiz ama İngilizce seyrediyoruz. Eğer siz de katılmak isterseniz bana bir mesaj gönderebilirsiniz. Sizi davet ederim bu filmi görmeye. Or you can watch the movie in Turkish Veya yourself. siz filmi kendiniz Türkçe olarak izleyebilirsiniz. And the movie is called Cloud Atlas. Filmin adı Cloud Atlas, Bulut Atlası diye Türkçe'ye çevrildi diye hatırlıyorum ben. And if you contact me, I will give you the email address. I can also send you this photo then. Eğer benimle temasa geçerseniz size bu fotoğrafı da gönderebilirim. E-mail adresi de gönderebilirim. And what you see in the movie and a little bit in this image is that on the left it says evil, neutral, and good. Bu resme baktığınız zaman sol tarafta gördüğünüz şeytani veya kötü diyelim ona biz, nötr ve iyi şeklinde 3 tane basamak var. And so you will see how some people do some evil things, like in 1849 it starts at the bottom left. Mesela alt solda 1849'da kötülük yapan insanlara dair bir takım fotoğraflar var. And some people do good things. İyilik yapan insanlar da var. And in the movie you will see how these good and these evil deeds will ripple through time.
Ve filmde de şunu görüyorsunuz, bu iyilikler ve kötülüklerin zaman içerisinde nasıl dalga etkisiyle geleceğe doğru etkilediğini görüyorsunuz. Right, from 1849 to 1936. 1849'dan 1936'ya, oradan 1973'e, oradan 2012'ye, 2144'e ve 2321'e. Right, so it's very fascinating. And then after the movie, you can decide, do you want to be one of the good people, the neutral people, or the evil people? Bu oldukça büyüleyici. Filmi seyrettikten sonra karar verebilirsiniz. Kötülerden biri mi olacağım, nötrlerden biri mi, yoksa iyilerden biri mi? And look in the movie who's happier. Ve de filmde kimin daha mutlu olduğunu göreceksiniz. So, as I was studying this Bunu, purpose, as I was studying purpose, ben amacı çalışırken, amaç konusunu çalışırken, I learned that these four qualities for creating goodness, truth, beauty, and functionality bu demin bahsettiğim 4 özellik, iyilik, güzellik, doğruluk ve işlevsellik, is encoded in our DNA. DNA'lerimize kodlandığını öğrendim bu 4 değerin. Right, that forms genes and chromosomes and cells. Ve tabii DNA'lerde hücrelerimizi ve kromozomlarımızı oluşturuyor, genlerimizi oluşturuyor. Mm-hmm. And that is because when humans started to form tribes 100,000 years ago, bunun sebebi ise şu, o yüz binlerce yıl önce insanlar kabileler oluşturmaya başladığında, females not only chose men who had like the biggest muscles, kadınlar sadece en çok veya en güçlü büyük kaslara sahip olan erkekleri seçmediler, but they also chose men who had the capacity for what Sanem will read. aynı zamanda zeka, yaratıcılık, nezaket ve empati ve pratik yeteneklere sahip erkekleri de seçtiler. Yani sadece büyük kaslar değil. So today when we look what women want in a man, Bugün bir kadının bir erkekte ne aradığına, ne istediğine baktığımızda, besides looking very good and having hair, yakışıklı olması ve saçlarının olması dışında, right, which I don't, ve bende yok saç, they want men who are smart, istedikleri erkekler zeki, they want men who are kind, nazik, they want men who are creative, who can entertain women, make nice art, music, things like that. yaratıcı, yani kadını işte yaptığı müzikle, sanatla eğlendirebilecek. And they want men who are practical, right? Who can open a can. Ve de pratik becerilere sahip. Mesela put bir it back on. kavanozu açmak gibi. Right? And yeah, that's the four things that they want in men. Bu 4 şey kadının bir erkekte istediği. And so this became encoded in our DNA and gets paid forward through this process called meiosis. Bunlar DNA'larımıza kodlanmış ve bunlar meiosis denen bir süreçle veya işlemle diğer jenerasyonlara aktarılıyor. Right? The 12 chromosomes from the sperm and 12 chromosomes from the egg from the female, they get combined and it gets paid forward to the next generation. Kadından gelen 12 handed kromozom, kadının yumurtasından gelen 12 kromozom, erkeğin sperminden gelen 12 tane kromozom bir araya gelerek daha sonraki nesillere aktarılıyor. So when you are born, when you Yani were born, doğduğunuzda you had the genetic predisposition in different strengths for empathy. Go ahead. Genetik olarak yatkınlıklarınız farklı oluyor. Bunlar empati, bilişsel zeka, yaratıcılık ve fonksiyonel. Right? So not everybody is the same,
in the genetic material, we have different predispositions. Genetik malzeme olarak aynı değiliz. Hepimizin yatkınlıkları birbirinden farklı. Or we could call them talents. Bunlara yetenek de diyoruz. And the talent in itself doesn't do anything if you do not develop the skills. Ve bu yetenekleri tabii tek başına bir işe yaramıyor. Bunları sizin geliştirip beceriye dönüştürmeniz gerekiyor. Yetenekler beceriye dönüştüğü zaman bir işe yarıyor. And the best is if you develop the skills where you have the highest talent. Tabii ki en iyisi en yüksek yeteneğiniz neye varsa onu beceriye dönüştürmek. So I have a talent for empathy, for goodness. Benim empati ve iyilik yeteneğim var. And also to organize things and to write. Ve aynı zamanda bir şeyleri organize etmek ve yazı yazmak. But I'm not very intelligent. Ama çok zeki değilim. And my father wanted me to become an engineer, which I hated because that's not my talent. Babam benim mühendis olmamı istemişti ve ben bundan nefret ediyordum çünkü bu benim yeteneğim değildi. So for 6 years of my life, or almost 7, I tried to develop skills that were not aligned with my talent. Yaklaşık hayatımın 6 hatta 7 senesini yeteneklerimle uyumlu olmayan becerileri oluşturabilmek, geliştirebilmek için hayatımı geçirdim. So many people who don't know what their transcendental purpose is, they were never supported or allowed to develop their talents, the skills based on their talents. Bu yüce amacını bilmeyen pek çok insan içinde bu şekilde kendi yeteneklerine uygun o becerileri geliştirme fırsatı bulamıyorlar. And so you can use the metaphor of a tree. Burada ağaç metaforunu kullanabilirsiniz. Right, at the bottom is your DNA, that's like the seed or the soul. En altta sizin DNA'nız var, ruhunuz veya tohum yani ağacın tohumu gibi düşünebilirsiniz. Right? And then when you grow up, büyüdüğünüzde you first need to develop your brain and your body, learn basic human skills, İlk önce like beyninizin ve fiziğinizin gelişmesi gerekiyor o temel insan becerilerini geliştirebilmeniz için. And then at one point you're old enough to develop skills like riding a bike or playing the piano or dancing or whatever. Belli bir noktada artık beceriler geliştirebilecek kadar büyümüş oluyorsunuz. Mesela piyano çalmak, dans etmek, bisiklete binmek gibi. And then, you grow, so like the branches of the tree, one of them or maybe two of them very strong. Ve daha sonra ağacın dalları büyümeye başlıyor. Bu dallardan bir veya birkaç tanesi daha güçlü oluyor. So you're not building all these branches, but one maybe you're more integrating beauty. Yani bütün bu dalların hepsini büyütmüyorsunuz. Mesela bir tanesi daha çok güzellikle alakası olanları bir araya getiriyorsunuz. Right? So for example, you can read these three. Mesela eğer güzellik dalınız geliştiyse bundan çıkan şeyler işte resim yapmak, müzik veya drama. Or maybe you're more into function, right? Then you may do these here. Ama mesela daha çok işlevsellikle ilgiliyseniz o zaman spor veya ticaret veya araştırma yapmak size daha yakın geliyor olabilir. Or you're more into truth, so you're doing these here. Daha çok gerçekle ilgileniyorsanız o zaman belki işte felsefe, gazetecilik, bilim ve keşfetmeyle ilgileniyor olabilirsiniz. Or goodness, then you may do some of these. Veya iyilikle ilgileniyorsanız daha çok başkalarına bakım verme, etik kurallar veya belli bir konuda aktivist olmak gibi. So these are just a very few simple examples to show how you go from DNA
to building your body, your brain, to developing skills, to finally, when you're an adult, to enact or live your purpose. Bu çok basit bir gösterim, bir resim. Yani şey gösteriyoruz, DNA'nızdan nasıl beyin ve fiziksel gelişime, oradan bir takım becerilerin geliştirilmesine ve oradan diğer becerilerin, yeteneklerin, seçimlerin yapılması ki bu da sizin hayat amacınıza doğru yol gösteriyor. And every human being has this potential. Ve her Down insanın here. bu potansiyeli var. But unfortunately, not all humans were able to receive the nurturing and the skill development. Yani bu kökteki potansiyel bütün insanların hepsinde var ama maalesef herkes bu beslenme ve beceri geliştirme imkanına sahip olamayabiliyor. But it's never too late. Ama hiçbir zaman çok geç değil. Yeah. And so when you develop skills, just a little side note, your brain, the connections between your brain cells will get myelated, or they get myelin sheaths. Yeteneklerinizi geliştirdiğinizde beyin hücreleriniz arasındaki bağlantı da hızlanıyor ve arasında beyin hücreleri arasında bağlantılar oluşmaya başlıyor. And then Sanem reads here, Beyin hücreleri arasındaki ateşleme 3000 kat daha hızlıdır. So for a long time, people thought when they can play the piano or ride a bike, and it's kind of automatic, that the memory is in their muscles. Çok uzun süre insanlar işte piyano çalmanın veya bisiklete binmenin sanki otomatik olduğunu ve bununla ilgili hafızanın kaslarda olduğunu düşünüyorlardı. But now we know these brain connections get myelated. Ama şunu artık biliyoruz ki beyindeki hücreler arasındaki bağlantı hızlanıyor. And your brain fires so quickly that you think it's automatic, faster than you can think. Ve bu arasındaki ateşleme o kadar hızlı ki bunu düşündüğünüzü fark etmeyip otomatik olduğunu sanıyorsunuz. That's what we mean here with skill development and Beceri myelination. geliştirmek derken bundan bahsediyoruz. Bu terimin de İngilizcesi de Türkçesi de myelinasyon. Mm-hmm. So now I want to talk a little bit about how you can find out if you're not already living your purpose, what your purpose may be, or how to live it better. Eğer hali hazırda hayat amacınızı yaşamıyorsanız bunu nasıl bulabilirsiniz ve bunu daha iyi nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Onunla ilgili konuşmak istiyorum. And one very simple way, and I have some criticism here, but one simple way. Yani bununla ilgili çok eleştiri aldım ama en basit yolu is these 4 circles that come from Japan, apparently called Ikigai. Bu Japonya'dan gelen 4 tane daire ismi Ikigai. And you do, Sanem reads. Sanem. Okay. Starting from sevdiğin şeyler, dünyanın ihtiyacı olan şeyler, dünya niçin para verecek, iyi yaptığın şeyler. Right? And then in the center is your amaç. Ortada da amacınız var. Right? And so you can sit down, big piece of paper, and brainstorm on all these 4 topics. Oturup bir kağıt kalem alıp bu 4 konu başlığı altında bir beyin fırtınası yapabilirsiniz. And if one is lacking, then this is where you need to focus to either develop skills or a business plan. Eğer bunlardan bir tanesi eksikse o sizin yeni beceriler veya bir iş planı gerçekleştirmeniz gereken alan. Or think more if the world really needs what you want to offer. Veya sizin sunmak istediğiniz şeye dünyanın gerçekten ihtiyacı var mı yok mu onu bir detaylıca düşünmeye ihtiyacınız olabilir.
and feel into your heart and into your soul, is this really your deepest heart's desire, your soul's purpose? Ve bu gerçekten kalbinizin en derin arzusu mu veya ruhunuzun amacı mı, onu içinizde hissetmeniz. And there are many problems that humanity is facing. Şu anda insanlığın karşı karşıya olduğu pek çok sorun var. And Shule, my assistant, made this really nice picture today. You see the eyes and the person in the earth. Benim asistanım şöyle bugün bunu yaptı. Dünyanın içindeki bu insan yüzü, gözler. And so these are just little inspirations where you may feel, oh, this is something I feel called to look into. So Sanem can briefly read them. Şimdi bu okuyacağım 15 sorun o sizin için bir ilham olabilir. Yani bunların üstünde acaba çalışabileceğim, benim ilgimi çeken bir amaç var mı diye düşünebilirsiniz. Sadece bir ilham. Sürdürülebilir gelişme, temiz su, nüfus ve kaynaklar, demokratikleşme, uzun vadeli bakış açısı, IT bilişim teknolojilerinde kümelenme, zengin fakir arası fark, sağlık problemleri, karar verme yeteneği, barış ve çatışma, kadının konumu, uluslararası organize suçlar, enerji, bilim ve teknoloji, evrensel ahlak. So these are, I forgot now what they come from, a world forum that looks at the biggest problems in the world. Bunlar Dünya Forumu'ndan çıkan, dünyayı, insanlığı bekleyen en önemli sorunlar. It's not here. Okay. And you see there is some more feminine, some more masculine topics in there. Of course, males and females can address them. Bu konu başlıklarının içerisinde gördüğünüz gibi bazıları daha dişil, bazıları daha eril. Hani kadınlara veya erkeklere farklı şekilde hitap edebilir. So next I want to introduce you to 4 different methods how you can identify your purpose. Şimdi size bu ulvi amacınızı keşfetmek için 4 farklı metodu söyleyeceğim. And Sanem reads them. 1. Autobiographic Method. 2. Boşluk metodu. 3. Egoyu aşma metodu. 4. Egoyu olumlama metodu. And so I'm gonna show you or give you an overview of these methods. Ben şimdi size bu metotları böyle genel bir bilgisini vereceğim. So are you with us, Sanem? Yes, I'm back. The door rang. My nephew came and she left. I'm sorry. Yeah, that's okay. So the first one we call autobiographic. One of the first one is called birincisi autobiographic method. And Sanem reads the. Hangi aktiviteler ve deneyimler sizi geniş bir zaman dilimine bakıldığında mutlu, neşeli, tam, başarılı ve hayatın akışında hissettirdi? Hangileri hissettirmedi? And I will give you, the second one, go ahead. İkincisi, inancınızı ve size yaşadığınızı hissettiren şeyleri takip edin. Okay. And if you send an email to me, to us, we will send you the PowerPoint slides, so you don't, you can look this up later. Bize bir mail gönderirseniz size bu PowerPoint sunumunu da gönderebiliriz. Daha sonra istediğiniz zaman da oradan bakabilirsiniz. Or you can take your phone and just take a picture. Veya fotoğrafını çekebilirsiniz telefonunuzla. Because I know this is a little bit, a lot of text now. Şimdi ne kadar çok metin olduğunu fark ettim. And so there are books that can help you with that, but I only have the English versions here, so I don't know how helpful this is.
Bununla ilgili size yardımcı olabilecek kitaplar var ama şu anda fark ettim ki bendekiler İngilizce ne kadar işinize yarar bilmiyorum. The next method we call absent exit method. İkinci metot ise bizim aslında mevcut olmayan eksik dediğimiz metot. And Sanem can read the Biyolojik amaçları dışında başka amaçları benimsemeyen ve psikospiritüel metodlara açık olan kişilerde işe yarar. And so the process for this is as written here. Bununla ilgili süreç de bu slaytta anlatılıyor. Shall I read it? Yes, please. Bir, köklere olabildiğince bağlı hissetmek. İki, çocukken hangi aktivitelere ve kişilere kendinizi yakın hissederdiniz? Üç, hangi yeteneklerinizi geliştirebildiniz? Hangileri bastırıldı ya da keşfedilmedi? Dört, dünyada sizi en çok ne rahatsız ediyor? Beş, dünyadaki hangi eksikliklerin eksik olmamasını isterdin? Altı, daha iyi bir dünya için sizin katkınız ne? Thank you. So the big difference between the autobiographic method is Biyografik metotla eksiklik metodu arasındaki temel fark is here you follow more your bliss, your joy, what brings you joy, what is fun for you. Otobiyografik metotta size aslında daha çok keyif, mutluluk ve hoşluk hissettiren şeyleri takip etmeniz. Where do you feel you are in the flow, right, with life? Nerede kendinizi hayatla akış içerisinde hissediyorsunuz? And that may be often you maintain something, or maybe you make small improvements, right? You help people in some way. Belki bir şekilde insanlara yardım ederken veya böyle küçük ufak tefek düzeltmeler yaparken. So, and that is important. We need people who do that, right? To continue to be shoemakers and policemen and, you know, all kinds of professions that you feel passionate about. Ve bu aslında bizim için önemli çünkü hani ayakkabı yapan, polislik yapan, yani meslekleri yerine getiren insanlara bizim ihtiyacımız var. Right, or a baker, or a translator, or a doctor, or, you know, you just learn a profession and you help people. Bu bir meslek, yani işte tercümanlık da olabilir, doktorluk da olabilir. Mesleğinizi yerine getirirken diğer insanlara yardımcı oluyorsunuz. And then the absence method. Eksiklik dediğimiz metotta ise, yöntemde ise. As you see at number 4. Dördüncü madde, dünyada sizi en çok ne rahatsız ediyor? Instead of following your bliss, you follow your pain. Burada aslında keyfinizi veya size mutluluk veren şeyi takip etmek yerine size acı veren şeyi takip ediyorsunuz. Acınızı takip ediyorsunuz. Like in number 5, right? Something is missing in the world. Mesela 5 numarada olduğu gibi dünyada bir şey eksik. And you feel this deep calling that you are called to absence the absent, right? To make the missing thing go away, to manifest, Ve to create yani something new. İçinizde bir yerde bu eksikliği gidermek için bir şey yaratma konusunda ciddi bir çağrıldığınız, ciddi bir şekilde çağrıldığınızı hissediyorsunuz. So if you feel there is no book on a certain topic, nobody ever wrote this book like I felt nobody wrote the integral relationship book. Mesela belli bir konuda hiçbir kitap olmayabilir. Kimse o konu hakkında kitap yazmamış olabilir. Mesela benim işte integral ilişkiler hakkında kitap bulamayıp yazmam gibi. So I felt this deep calling inside of me. Ve kendi içimde bu gücü hissettim. To write this book, which is now here in Turkish.
Ve bu kitabı yazdım. Şimdi bu kitap Türkçe'de de var. Because I felt it is missing, right? It's absent. Bunun eksikliğini, eksik olduğunu, mevcut olmadığını hissettim. So you may want to create a new plant or compose a piece of music or invent something new that doesn't exist. Yani belki var olmayan bir bitki yaratmaya veya bir müzik parçası bestelemeye veya var olmayan yine bir şeyi icat etmeyi düşünebilirsiniz. Or come up with some new method how people can get along better with each other, or how we can help poor people, or whatever it is you feel called, what pains you about the world and that's missing, you feel called to absent the absence. Dünyada yokluğunun acısını çektiğiniz konu her neyse sizi çeken, oradan size bir çağrı geldiğini düşündüğünüz bu olabilir. Yani insanların daha iyi geçinebilmesi için bir şey olabilir veya fakirliğin azaltılması için bir şey olabilir. That's why I call this the absent method, for two reasons. A, it may be absent inside of you what your purpose is, and once you get in touch with your purpose, you absent an absence. Benim buna eksik metodu dememin aslında iki tane sebebi var. Bundan bir tanesi içinizde eksikliğini hissettiğiniz eksiği bulup tamamlamak. Right? So this is more creative, it has a bigger impact, but it also has a much bigger risk. Bu tabii ki daha yaratıcı bir şey, etkisi daha büyük ama aynı zamanda da riski de büyük. Because in the end, nobody may want to listen to your new song or look at your new painting or read your new book. Çünkü siz bunu yaptıktan sonra belki hiç kimse sizin yazdığınız kitabı okumak istemeyecek veya bestelediğiniz müziği dinlemek istemeyecek veya yaptığınız resme bakmak istemeyecek. Because if you do something new, you're either a genius or an idiot. Çünkü eğer yeni bir şey yapıyorsanız ya çok ileri zekalısınız ya da aptalsınız. And at the beginning, you don't know which one it is until you try. Ve deneyene kadar başlangıçta hangisi olduğunuzu da bilmiyorsunuz. And the reason why I say that is you're either a genius because you're thinking of something that no other person has thought about or at least didn't have the courage to manifest. Dahilsiniz dememin sebebi şu, çünkü daha önce hiç kimsenin düşünmediği, aklına gelmeyen veya yapmaya cesaret edemediği bir şey yaratıyorsunuz. Or your idea is so stupid that thousands and millions of people have thought about it and figured out it's a really stupid idea and therefore nobody did it. Veya aptalsınız çünkü daha önce bir sürü insan bunu düşünüp bunun aptalca bir fikir olduğunu karar verip yapmadı. Right? And most creative people go through this like, oh, I don't know, am I really brilliant or am I really stupid, right? But until you offer it to the world, you will never know. Ve aslında bu pek çok yaratıcı insan için böyle hani iki uç arasında gerçekten çok parlak bir fikrim mi var yoksa aptalca bir şey mi bu? Çok da emin olamıyorum, bilemiyorum ama bunu yaratıp ortaya getirene kadar da bunu bilmek mümkün değil. Right? And you know what successful people, they fail much more often than people who are not successful, but they don't give up. Ve başarılı insanlar, başarısız insanlara göre bu hissi daha az yaşıyor değiller. Belki daha çok yaşıyorlar ama vazgeçmiyorlar. So everything that we appreciated at the beginning, the running shoes, the antibiotics, the computer, everything we have. Yani başlangıçta söylediğim varlığından dolayı müteşekkir olduğumuz her şey, işte buzdolabı, doktor, antibiyotik, koşu ayakkabısı. Right. It's usually not a story of successes, but it's a story of failures of people who did not give up. Çoğu zaman bunlar aslında bir başarı hikayesi değil, vazgeçmeyen insanların, yani vazgeçmeyen başarısız insanların hikayesi. Right. So this takes a lot of courage, it takes a lot of persistence, and it takes a lot of risk taking.
Ve tabii ki bunların gerektirdiği çokça cesaret, çokça dirayet ve de risk almak. But it is also much more rewarding. Ve tabii ki başardığınız zaman ise çok daha fazla size ödül olarak geri dönüyor. And potentially you can make a lot of money if a lot of people want to buy whatever you produce that nobody else has produced Ve or tabii created. potansiyel olarak da çok ciddi para kazanma ihtimali var. Eğer hiç kimsenin şimdiye kadar yapmadığı, yapmayı düşünemediği veya yapmayı beceremediği bir şeyi hayata geçirdiğinizde. And you will be remembered for many generations for what you did. Ve yaptığınız bu şey için de pek çok nesiller boyu hatırlanacaksınız. And then we have the next method. Let's see if I go in the right direction here. So here are a few books. Bunlar birkaç kitap. Specifically The Soul's Code by James Hillman. James Hillman tarafından yazılmış Ruhun Kodu, Soul's Code. And then the third method, the third method. Bu da üçüncü metot, ego aşımı. And Sanem will read. Daha yüce bir güce, Tanrı olabilir, enerjiye, ruha, evrim amacına ve bunların kendilerinin dışında hareket ettiğine inanan ve bunlara egolarını aştıkları takdirde yanlış ya da ayrı benlik duygusunu uyum sağlayabileceklerine inanan insanlarda işe yarar. And so since you are affiliated with Dünyayı in some way, right, which is a very spiritual community, maybe this method will resonate the most with you. Şimdi siz Dünyayı gibi bir kuruluşla ilişkili olduğunuz için, ki Dünyayı oldukça spiritüel çalışmaları olan bir kuruluş, belki bu metot size daha yakın gelecektir. And it's also the most difficult method. Ama aynı zamanda da en zor metot. But maybe in the end the most rewarding method. You will decide for yourself. Ama belki de en sonunda sizi en çok ödüllendirecek olan yöntem de bu. Buna kendiniz karar vereceksiniz sonunda. And we want to read these really slowly because there's a lot of meaning in there. So, Sanem? Bu metodu biraz yavaşça okuyacağım çünkü bunların içinde oldukça fazla anlam var. Ego aşım metodu 1. Vücudunuzu, aklınızı, duygularınızı, korkularınızı ve kararlarınızı aşan en derin çağrılarınız nedir? 2. Tam şu anda sizi egonuzun ötesinde yanlış ya da ayrı benlik duygusu ya da geçmiş acılardan ve gelecek kaygısından sıyrılmış bir şekilde çağıran nedir? 3. This is in English. I will translate it in Turkish. Let's see. Yeah, sorry. It's okay. Çamur yatışana ve su berraklaşana kadar bekleyecek sabrınız var mı? Doğru hareket kendini gösterene kadar hareket etmeden durabilir misiniz? And this is from the Tao Te Ching. Bu Lao Tzu'nun sözü. Yeah, by Lao Tzu. Hı. And so the spiritual approach means that the ego, which is, as I wrote there, our false and separate sense of self. Bu ego, yani orada da yazdım zaten, yanlış veya ayrı benlik duygusu. Separates us from others, from the world, including the suffering of the world. Bizi diğerlerinden, dünyadan ve dünyanın acılarından ayırıyor. And it separates us from our transcendental purpose. Ve bu aynı zamanda bizi yüce amacımızdan da ayırıyor. Because it has all these negative voices, right? I'm not smart enough, nobody's interested, what if I fail? All these questions. Çünkü içinde hep bu negatif, olumsuz sesler var. İşte yeterince akıllı değilim, ya kimse ilgilenmezse gibi bu konuşmalar, sesler var bu egonun içinde. And we get attached to an outcome.
Ve biz sonuca bağlanıyoruz. And then along with it comes a fear of failure. Ve buna da bağlı olarak bir kaybetme veya başarısız olma korkusu geliyor. And there might be many possibilities, right? Belki, If the mind can think about many, many different things. belki zihin farklı farklı şeyler düşünebilse daha pek çok farklı alternatifler olduğunu görebilecek. But if we quiet our mind and become fully present in the moment, Eğer zihnimizi sessizleştirip tam olarak anda kalabilirsek, we become very still, very quiet, tamamen hareketsiz ve sessiz kalabilirsek, and then maybe the monkey mind still, some thoughts are coming. belki bu hani maymun zihnimizde hala bir takım düşünceler gelip gidiyordur. Right? But they're all about the past and the future. Past Ama and future. bunlar hep geçmiş veya gelecekle ilgili. And they come from fear and from conditioning Ve bunlar korkudan ve şartlanmalardan geliyor. and from desires and from attachment. Ve bağlılıklarımızdan ve tutkularımızdan geliyor. And so when all these thoughts are gone, Ve bütün bu düşünceler yok olduğunda, gittiğinde and maybe there isn't really any of this kind of thought, ve But böyle bir düşünce kalmadığında, but only what we call present moment to moment awareness without judgment, bir yargıda bulunmadan sadece şu an geriye kaldığında, then there is a good chance that this insight will emerge almost out of nothing, right? Or out of nothing, something emerges. hiçbir şeyden bir şeyin ortaya çıkma ihtimali doğuyor. And it's a very, very small voice, a very, 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 very small whisper. Ve bu çok küçük bir ses, neredeyse minicik bir fısıltı gibi. Really, really small whisper. Oldukça küçük bir fısıltı. And maybe you can barely hear it. Belki anca duyabileceğiniz kadar küçük bir fısıltı. But every time you quiet your mind, the whisper comes back, Martin, you should write this book. Ama zihninizi her sessizleştirdiğinizde bu fısıltı tekrar geri geliyor size. Martin, bu kitabı yazmalısın diyor fısıltı şeklinde. Like you should start a local garden. Veya Martin, küçük bir mahalle bahçesi başlatmalısın. Right? There's this whisper, and it comes back over and over, and it becomes a little louder. Martin, write this book. Bu küçük fısıltı gelmeye devam ediyor ve her geldikçe de sesinin tonu yükseliyor. Martin, bu kitabı yazmalısın. And then the ego says, nobody will read it. You don't know how to write a book. It takes way too much time. It costs a lot of money. Ego da diyor ki sen nasıl kitap yazılır bilmiyorsun. Bu yazdığın kitabı kimse okumayacak. Zaten bu kitabı yazmak çok pahalıya gelecek gibi şeyler söylüyor. You have to work really hard. You can no longer enjoy your life. Çok sıkı çalışman lazım. Artık hayatının keyfini çıkartamayacaksın. And then the voice comes back. Martin, write this book. Sonra o küçük ses geliyor fısıldayarak. Martin, bu kitabı yazmalısın. And then at one point you just can't help to start to do what this voice is telling you. What you asked from this higher spirit power God. What your purpose is. Ve bir noktada artık bu fısıltının size söylediğini yapmaktan geri duramıyorsunuz. Yani bu sizin yüce amacınız, işte Tanrı'dan veya ruhlardan gelen yüce amacınız. And so that's what we call the Ego Transcending Method. Biz buna ego aşımı metodu diyoruz. And you may notice some teachers here, specifically Eckhart Tolle. Buradaki öğretmenlerin bazılarını biliyor olabilirsiniz. Özellikle Eckhart Tolle. And that's his second big book, A New Earth.
Bu onun ikinci büyük kitabı, bir yeni dünya. And what many people don't remember is the subtitle of the book. Pek çok kişi de kitabın alt başlığını hatırlamıyor. Awakening to your life's purpose. Hayatınızın amacına uyanmak. That's what I mean. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. And there are other books like Rick Warren. This book sold 34 million just in the United States. Rick Warren'ın kitabı var. Bu kitap sadece Amerika'da 34 milyon adet sattı. What on earth am I here for? Neden bu dünyadayım? And you see the tree again, right? Burada da tekrar ağaç tree example. görüyorsunuz. Here is a more scientific book, Otto Scharmer, Leading from the Emerging Future. Bu Otto Scharmer'ın kitabı birazcık daha bilimsel bir kitap. Leading from the Emerging Future. Yeni ortaya çıkan gelecekten yol gösterimi. Hard to translate, yeah. And if you, from ego system to ecosystem economics. Right? From ego to eco. Ekosistemli ekonomilerden ekosistemli ekonomilere gidiş. Right. So these are all amazing books. I read them all. Ben bunların hepsini okudum. Hepsi de harika kitaplar. Some of them a few times. Bazılarını birkaç defa okudum. Right? They're all talking about, leading from the emerging future, right? Where we are here right now, and the future is now, right? Yani that's the edge of the future happening as we speak. Leading from the Emerging Future'da kitapta bahsedilen aslında bugün dediğimiz şey, yani gelecek dediğimiz şey aslında bugün ve bugün biz geleceğin sadece kenarındayız. And so my friend Andrew Cohen down here, Evolutionary Enlightenment. Arkadaşım Andrew Cohen'in kitabı Evrimsel Aydınlanma. So, it's not only that you're present in the moment, of course that's the foundation to be here now. Temelinde tabii ki şu anda ve burada olmak. But you as a human are also part of the next now, and of the next now, and of the next now. Ama bu tek başına yeterli değil. Aynı zamanda siz bir sonraki şimdinin de bir parçasısınız. And you have not only a choice, but a responsibility in my opportunity to choose to make the world a better place in this next now, in this next now, in this next now. Bu bir sonraki şimdi de iyilikleri yapmak ve doğruyu yapmak, iyiyi seçmek sizin sadece bir seçiminiz değil, aynı zamanda sorumluluğunuz da. Dünyayı daha iyi bir hale getirmek. You're not this passive witness who looks how the world kind of moves on around you and you're just sitting there and watching this. Yani dünyayı izleyen pasif bir şahit değilsiniz. Or to use the spiritual world, witnessing it, yourself and the world. Kendinize ve dünyaya şahit değilsiniz. But this witnessing self is part of the evolutionary process. Bu gözlemleyen veya şahit olan benlik aynı zamanda evrimsel sürecin de bir parçası. And you have the choice to be part of the solutions or the part of the problem. O yüzden de bir tercihiniz var. Yani bir tercih yapma şansınız var. Ya sorunun bir parçasısınız veya çözümün bir parçasısınız. As you see in the movie Cloud Atlas, right? You have a choice to do good, to be neutral, or to be evil. Bu Bulut Atlas dediğimiz filmde de yine bir seçim şansınız var. İyi olmayı, nötr olmayı veya kötü olmayı seçebiliyorsunuz. Right? Another big fan, I know him a little bit, Bill Plotkin, Nature and the Human Soul. This is more if you have an ecological nature orientation. Bill Plotkin'in kitabı özellikle birazcık daha tabiat ve ekolojiye
yatkınlığınız varsa, Doğa ve İnsan Ruhu kitabın adı. Or The Diamond Approach by A.H. Almaz. Veya Almas'ın kitabı Diamond Approach. Pırlanta yaklaşımı. Yeah. So that means you have this diamond inside of you, but it's covered up with all kinds of ego stuff. İçinizde bu pırlanta var ama üzeri pek çok egoya dair şeylerle kapatılmış. You can take, one layer off and become more and more your pure diamond self. Right? Bu üzerini kapatan parçaları kat kat soyarak içindeki kendi öz pırlanta parçanıza ulaşabilmenizi anlatıyor. And maybe we can do some research and see if there are some Turkish versions or some similar books in Turkey. But this is very cutting edge stuff. This is what's going on in the world right now, is that people ask themselves, what the hell am I here to do, right? What is my purpose beyond being a consumer? Şu anda dünyada bu çok konuşulan ve popüler bir konu. Ben neden bu dünyadayım ve benim bu dünyada tüketmek dışında başka ne amacım var konusu şu anda dünyada çok yeni ve çok konuşuluyor. Aslında belki bu konuda Türkçe kitaplar da var mı diye bir araştırma yapmak lazım. Okay. And then we have one more. Bir tane daha var, dördüncüsü. Ego onaylamaları. Yeah. Dünyadaki hediyelerinin ne olduğunu açıkça bilen insanlar için iyi çalışır. Ancak kendi güçlerinden korkarlar ve bu nedenle ışığını parlatır ve büyük yaşarlar. You can just read. Ego onaylamaları metotları, ne kendiniz hakkında sizin sınırlayıcı inançlar ve Tanrı, ruh, yüksek bilinç ya evren sizin aracılığınızla çalışmak istiyor, nasıl? Hediyelerini dünyaya tamamen parlatmak ve korkusuzca sunmaktan neden korkuyorsunuz? Kim parlak, muhteşem, yetenekli ve muhteşem değilsin? And this approach works mainly for women, and it is taught by women. If you noticed, if you go back briefly, right? These are all male authors. Şimdi bu en son okuduğum metot daha çok kadınlar için ve kadınlar tarafından öğretiliyor. Daha önce bahsettiğim metotlar, özellikle o 6 tane kitap demin baktığımız, hep erkekler tarafından yazılmış. And you probably know Marianne Williamson. I'm sure her books are translated to Turkish, or at least some of them. Tahmin ediyorum ki Marianne Williamson'ı tanıyorsunuz. Kitaplarının Türkçe'ye çevrildiğini zannediyorum. And here's Jean Houston. You can see here this app. You see the woman there looking to the mountains. Bu da John Huston'ın aplikasyonu. Aplikasyonda görüyorsunuz kadın dağlara bakıyor. And again, awakening to your life's purpose. And tekrardan hayatınızın amacına uyanma. And this is more about, releasing all blocks so that you can just shine your light, your brilliance, your goddess nature into the world. Bu daha çok o blokajlarınızdan kurtularak o içinizdeki ışığı, içinizdeki tanrıçayı dünyaya yansıtabilmek. And what's great about that is if you already have your clear talent, you have your skills, but you're just holding back because maybe you're waiting for the right man to be on your side or to deal with some fears and things like that. This gives you the courage to shine your light into the world, to show up in the world, to live your purpose fearlessly and to succeed. Bu aslında eğer hali hazırda geliştirdiğiniz, oluşturduğunuz becerileriniz, yetenekleriniz varsa
Ama bunları hayata geçirmek konusunda bir şekilde kendinizi durduruyorsanız, işte doğru zaman gelmedi, yanımda doğru destek olacak erkek yok gibi bir takım blokajlarınız varsa onları aşarak aslında içinizde var olan ışığı dünyaya yansıtmanız konusunda sizi cesaretlendiren bir uygulama. But it turns into a disaster if you have not developed the skills. Ancak tabii ki bu becerilerine sahip değilseniz, bu becerileri geliştirmemişseniz gerçekten bir felakete dönüşür. And so in the end, it's probably good if you do a combination of these, right? To check in all these different methods, the autobiographic. Belki de bu 4 tane farklı metodu bir kontrol ederek bunların bir kombinasyonunu oluşturabilirsiniz. Autobiyografik, eksiklik metodu, ego aşım metodu ve de bu en son gösterdiğimiz ego onaylamaları metodları. So then you get quite a balanced reading and feeling of what your purpose is. Böylelikle hayat amacınızı daha iyi anlamak, daha iyi okumak konusunda bir dengeye sahip olabilirsiniz. Bu farklı yöntemleri, metotları bir araya getirerek. And then what you can do, for example, is to create what's called a vision map. Daha sonra bu resmini yani slaytta gösterdiğimiz vizyon haritasını oluşturabilirsiniz. So maybe you have a certain direction in which you want to move. Yani belki hareket etmek istediğiniz, gitmek istediğiniz bir yön var. But you don't have a clear expression yet, right? What do you concretely want to do? Ama bununla ilgili henüz net bir ortaya koyuşunuz yok ne yapmak istediğinize dair. And we don't have this in Turkish yet, but you can go online maybe and find some vision maps in Turkish. Bundan henüz elimizde Türkçe bir tane çalışma yok ama belki internetten Türkçe olarak vizyon haritaları bulabilirsiniz. Because you want to be, focus on one of the areas at the outside of your treasure map, then become a specialist in what you contribute. Bu sizin belki her zaman yaptığınız veya kendinizde bu benim işte bildiğim şey dediğiniz dışında bir konuda da kendinizi geliştirip farklı bir şey yapabilirsiniz. So if you want to solve global warming, excuse me, I couldn't hear you. If you want to solve global warming, mesela küresel ısınma konusunu çözmek istiyorsanız, bu konuda bir şey yapmak istiyorsanız. Unless you're Greta Thunberg, right? Ve tabii ki şey değilseniz, Facebook'un kurucusu. Right. Her. Veya bu Greta Thunberg değilseniz. Time Person of the Year. Yılın kişisi bu. Right, you need to. That's way too big. You need to focus on something that's doable with your skills and resources. Bir şeyi siz daha yapılması mümkün bir şeye odaklanmanız gerekiyor. Becerilerinizle uyumlu olacak, yapılabilir bir şeye odaklanmanız gerekiyor. So if you want to save animals or bring more love into the world or create a better medicine. Hayvanları kurtarmak isteyebilirsiniz. Daha sevgi dolu bir dünya isteyebilirsiniz, yaratmak istiyor olabilirsiniz. Yeni bir ilaç icat etmek istiyor olabilirsiniz. Or develop a spiritual teaching or write a book or veya ruhani bir öğreti geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Kitap yazmak istiyor olabilirsiniz. You have to specialize into something. Ama bunda yeteneklerinizi yoğunlaştırma, o konuda uzmanlık sahibi olmanız gerekecektir. O konuda yeteneklerinizi uzmanlaştırmanız gerekecektir. Right. So
there's a little bit more work to do Yani orada until you yapacak can biraz manifest your var. purpose, live your purpose. Orada hala yapılacak bir takım işler var, uzmanlığınızı, becerilerinizi geliştirmek için. Ondan sonra amacınızı tezahür ettirebilirsiniz. And finally, Ve son olarak we're kind of coming back to the talent. So let's assume that this is your talent and skill curve at the top. bunun sizin yetenek ve beceri grafiğiniz olduğunu düşünelim. Right, so you have fairly okay intelligence, checker. Orta, yani gayet iyi bir zeka düzeyi. And then you're very creative. Çok yaratıcısınız. Maybe not so empathetic. Maybe you have a little mild autism. Belki pek empatik değilsiniz. Belki hafif bir otizm durumu var. And you're kind of okay with your practical skills. Ve pratik becerilerinizin de orta seviyede iyi olduğunu düşünelim. And let's say you want to create more green space in Istanbul, for example. Ve diyelim ki İstanbul'da daha fazla yeşil alan oluşturmak istiyorsunuz. The best result in order to achieve your goal bu hedefinizi gerçekleştirebilmeniz için en iyi sonuç is when you have maximum intelligence, en fazla zeka, maximum creativity, en fazla yaratıcılık, maximum empathy, maksimum empati, and maximum practical skill. maksimum pratik beceriler. And so if you find a partner, ideally a romantic life partner, eğer kendinize bir partner, özellikle yani ideal olarak bir romantik partner bulursanız, or what I call a co-creator, yani sizinle beraber ortak yaratacak kişi, right, who complements you in your skills, right? You see sizin these. yeteneklerinizde sizi tamamlayacak. Yani işte empatiniz düşükse onun birazcık daha empatik olduğu gibi. And you combine your skills, then you get the maximum in all these four necessary skills. Ve siz ve partneriniz yeteneklerinizi birleştirdiğiniz zaman bu en alttaki grafik olan işte hani birbirinin eksiklerini tamamladığı maksimuma ulaşmış olacaksınız. Right, and you know different people, and you have different skills, and you have different talents, but they complement each other so that you can go behind the same goal, right, the same purpose. Farklı insanları tanıyor olabilirsiniz, farklı yeteneklere, farklı becerilere sahip olabilirsiniz ama bunların hepsini bir araya getirdiğinizde o istediğiniz ortak amaca ulaşmış olacaksınız. Right, and that's sort of like the vision of my work and my book and my teaching is that then you co-create at the level of all seven chakras. Bu aslında benim kitabımın da temelinde olan bir şey. 7 çakra seviyesinde beraber yaratım. You see the smiling faces. Gülümseyen yüzleri görüyorsunuz. Right, because they're happily co-creating, çünkü mutlu living bir their purpose, beraber yaratıyorlar, amaçlarını yerine getirerek yaşıyorlar. Making the world a better place. Ve dünyayı daha iyi bir hale getiriyorlar. You know, by sharing their purpose, sharing intimacy, sharing passion, sharing commitment. Amaçlarını, tutkularını, bağlılıklarını ve yakınlıklarını paylaşıyorlar. Right, and then we come back to the very beginning, if just as a little reminder that they will have the benefits from here, right? That we started tekrar with. en başa döndüğümüzde bu çift aslında bunu beraber yaratarak ve yaşayarak burada bahsedilen faydalara sahip olabiliyorlar. Toplantının en başında sıraladığımız. So I'm just going to put in a new slide here. And if you want to have that PowerPoint or have any questions. Buraya bir slide ekliyorum ben. Herhangi bir sorunuz varsa veya bu sunumu almak istiyorsanız. So here is the email address to.
Bu bizim contact e-mail us. adresimiz. Oops. I think you can all read it. There we go. Info, can make that a small one, it's clearer. At integralrelationship.com. info@integralrelationships.com mail adresleri ekranda gözüktüğü gibi. And just send us a mail. You can watch the movie Cloud Atlas next week together with us if you like. And I can send you the whole PowerPoint if you're interested in all the slides. Bana mail atarsanız haftaya Bulut Atlas filmini beraber seyredebiliriz ve ben size bu sunumu da gönderebilirim. Right, that's all I have to offer you tonight. Bu akşam size sunabileceklerim bu kadar. There we go. From current slide. And thank you if you made it through 1.5 hours of Martin Brain download. Eğer 1,5 saatlik Martin beyin yüklemesini becerebildiyseniz, tamamlayabildiyseniz. And thank you, Sanem, for translating You're my welcome. sometimes not simple language. You're brilliant. Welcome. My pleasure. And we're all, well, you have to translate that too. It's all good. Thank you. It was lovely. You're not translating what I just said. Bana da teşekkür etti tercüme yaptığım için. Her zaman kolay olmayan sözlerle sözler içeren sunumu tercüme ettiği için diye. And we're all very grateful and give you a round of applause. Evet, bana çok müteşekkirmiş ve seni alkışlıyoruz diyor. And I want to thank Tulin with Billy, who invited me again. She's a very brave woman. And çok cesur bir kadın. I forgot our technician's name who put this all on YouTube and connected us all. Teknisyenimizin ismini unuttum, bizi YouTube'a bağlayan ve birbirimize bağlayan. Ona da çok teşekkür ederim. So he gets a round of applause. And thank you again to you for your interest, and hopefully I will hear from you, and maybe you share some time with me how you became inspired to live your purpose, your biological and your transcendental purpose, and made the world a better place and had all these wonderful health benefits by doing it. Katıldığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Belki bir gün benimle hayat amacınızı nasıl keşfettiğinizi, bunu nasıl yaşadığınızı, neler deneyimlediğinizi benimle paylaşmak istersiniz. Okay, then we say iyi akşamlar, bye bye. İyi akşamlar diyoruz, bye bye. Teşekkürler. Teşekkür ederim. And maybe we meet sometime or see us in another Zoom meeting or YouTube meeting. It would be fun. Belki tekrar bir YouTube toplantısında veya başka bir toplantıda tekrar birbirimizle karşılaşırız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.